Bugün her zaman konuştuğum konuların bir tık dışına çıktım. Ve yapay zekanın bu her alana girmesi hakkında biraz konuşmak istiyorum. Özellikle işte mesleklerin kaybolacağı düşüncesi, işte yapay zekanın birçok şeyi alacağı düşüncesi vesaire vesaire. Bu alanda ben ne düşünüyorum? Şimdi öncelikle alanımla ilgili düşündüğüm şeyi söyleyeceğim. Benim alanım sanat yönetimi. O bölümü okuyorum biliyorsunuz. Yıldız Teknik'teyim. Ve sanat, yani sanatsal eserler tabii ki yapay zeka üretiyor ama sanat çok geniş bir alan olduğu için ve aynı zamanda insanların duygularının bir temsili olduğu için yapay zeka tabii ki de işte eserler üretiyor, işte diyaloglar yazıyor, senaryo yazar. Yapmak istediğiniz birçok şeyi yapabilecek bir konumda. Çünkü işte prompt giriyorsun. O hemen tık 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 yazıyor ve veriyor sana. Ama bir noktada aynı düzlemden, aynı sekanstan diyeyim çıkamıyor. Bir noktada hep işte benzer yerlere gidiyor durum. Ve kendini tekrar ediyor gibi oluyor. Ve sanat alanında ben insanların ürettiği şeylerin silinmeyeceğini düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Özellikle yani yapay zeka eser üretebilir mi kısmı var. İşte hukuki boyutu var bu sanatçı hakları kısmında. Hala onlar tartışma konuları. İşte bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra kabul edilecek mi gerçekten eser olarak? Nasıl olacak? Bilemem. Ama bir tık insanların da aslında bakış açısıyla ilgili olduğu için çok geniş kapsamlı bir konu bence. Ama ben özellikle yani sanat organizasyonunda çok daha yeterli gelemeyeceğini düşünüyorum. İleride olur mu? İşte robotlar vesaireler alabilir mi? Bence olmaz arkadaşlar. Yani kısa vadede en azından ben bunun pek de mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok komplike bir konu ve kapsamlı düşünülmesi gereken bir konu. Yani işte mesela bazı alanlarda işte temelleri vardır. Onları bilirsen zaten hani makineyle üretim kısmında. Bu çok normal ama mesela ilk sanayi devrimiyle birlikte makineler çıkınca şey de oldu ya işte acaba insan gücünün yerini mi alacak oldu. Ama seneler sonra da hala işte insanlar o alanlarda çalışabiliyorlar baktığımız zaman. O yüzden bence her yeni bir şey çıktığında işte bu acaba yerimizi mi alacak düşüncesi bence iyi bir düşünce değil, kötü bir düşünce. Genel olarak baktığım zaman bazı yerleri alır mı? Arkadaşlar eğer belli bir düzeyde kalınırsa alır. Çünkü oraya bir şey girdiğinizde mesela şu konu hakkında yaratıcı bir fikir ver diyorsunuz ve evet gerçekten yaratıcı fikirler verebiliyor. Ama ben şunu gözlemledim. Mesela işte çok fazla soruyorum. Diyelim bir alanda bir projem var. Çok fazla soruyorum işte detayını giriyorum, ayrıntı giriyorum diyorum üret. Ama benim istediğim üretimi yapamayabiliyor. Bakın bundan 5 yıl sonra belki onu da yapacak. Ama bu kadar yaratıcı düşünme konusunda eksiklikleri varken bunu nasıl ilerletebilir? O yaratıcı olma konusunda nasıl ilerleyebilir bilemiyorum. Bu yüzden hatta bununla ilgili bir böyle dersimiz var bizim araştırma yazma yöntemleri diye. İşte tez taslağı oluşturuyoruz. Ve orada da ben hani yapay zeka konusunu ele aldım. Ve işte anketi doldurttuğum kişilere hep şunu sordum. Hani yapay zekanın bu yeri alabileceğini düşünüyor musunuz tarzında bir şey. Ya tabii ki düşünenler var, düşünmeyenler de var. Ama mesela şunu diyen de birçok kişi var. Yapay zekanın yapabileceği şeyler var ve daha hızlı yapabiliyor. Bunu ben niye yapayım? Onu kullanırım diye. Onu kullanma noktasında bence hepimiz tamamız ama ben şu düşünceyi reddediyorum mesela. İşte ben yaparım, yapay zekayı ben kullanmam. Hayır, yani o işte benim yarım saatte yapacağım bir işi 10 dakikada yapıyorsa yapsın. Buyursun yapsın. Ben niye uğraşayım? İşte ben o yarım saatte işte
yarım saatte değil, hadi ona 5 dakikada yazsın. Kalan sürede başka bir şeyle ilgilenirim. Proje üretirim. İşte başka bir işim vardır, onu yaparım. Yani yapay zekayı zaten birçoğumuz kullanıyoruz. Ama işte o kullanma noktasında bir tık daha temkinli olmak. Çünkü bizim okulumuzda bir işte söyleşi olmuştu. Hocamız yapmıştı ve oraya gelen birisi şunu demişti. Yapay zeka kullanın ama fikirlerinizi çok açmayın. Çünkü fikirlerinizi alıyor. Ve evet arkadaşlar, yani ben o konularda inanılmaz derecede temkinli yaklaşıyorum. Full böyle ona söyletmeye, onun bir şeyleri üretmesine zorluyorum. Çünkü ona söylersem yapacağım şeyleri onun oluyor. Yani çünkü sözleşme vesaire onaylanıyor. Bu yüzden dikkatli olmak önemli. Ama kullanmak gerekiyor. Yani her türlü şeye sorun. Hatalar veriyor bu arada. Yani çoğu yapay zeka aracı hatalar veriyor. Ama onda da zaten çok önemli konularda dikkatli olun. Hani gidin araştırın. Onun bir sağlamasını yapın mutlaka. Ve onu sınayın. Sürekli bir şekilde. Bu tabii bir tık onların işine yarayacak. Çünkü onu sınadığın zaman o aslında doğru bilgiye nasıl ulaşabileceğini de bir noktada öğreniyor ve işte daha çok ilerliyor. Ama işte ben hayır o benim yerimi alır korkusunun olması gerektiğini düşünmüyorum. Sen alanında ilerle. Ve alanında güzel şeyler yaptıktan sonra, yaratıcı olduktan sonra, çabaladıktan sonra onun için senin yerini alsın. O kadar ileri gitmez bence. Bu şekilde böyle bir konuşmak istedim. Bir tık yani bu alanda endişeli olan insanların endişelerini azaltmak için de böyle bir konuşma yapma gereksinimi duydum. Umuyorum bizler için iyi olan şeyler olur. Umuyorum düşünülen gibi olmaz. Güzel şeyler olsun. Bu video bu kadar. Bu videomu beğendiyseniz kanalıma bir göz atmanızı öneriyorum. Abone olmanızı. Ben bunu hiçbir videoda söylemedim bu arada ama abone olursanız tabii benim için güzel olur. Videoyu da umuyorum ki beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.